Şimdi önce Marmaris neydi? Step step, adım adım gideyim. Bir, Marmaris darbe planında, Marmaris'te yaşananlar bir, Erdoğan'ı öldürme planı mıydı? İki, Erdoğan'ı kaçırma planı mıydı? Bunları niye söylüyorum? Çünkü ortada farklı iddianamelerde farklı tanımlamalar var. Mesela Marmaris'te Gökhan Sönmez Ateş'in de yargılandığı davanın iddianamesine göre Erdoğan'ı öldürme planı, etkisiz hale getirme planıydı. Ama İzmir'deki bir ana davada da diyor ki Erdoğan'ın eylem olarak yer alıyor. Oradakinde de diyor ki Erdoğan'ın alınması ve bir yerde muhafaza edilmesi planlanmıştır diyor. Yani Erdoğan alınacak Marmaris'ten Akıncı'ya götürülecek. Oradan da denize açılacak olan bir askeri diyemi de muhafaza edilecek. Şimdi iddia bu. Peki bu iddianın kaynağı ne? Şimdi bakın aynı konuda iki farklı iddianameden bahsediyoruz. Bu 15 Temmuz iddianamelerindeki abukluklarla da ayrı bir program konusu aslında. Yani bir iddianame yazım merkezi var. Bunlar kopyala yapıştırırken anlam bütünlüğü, hukuki bütünlük falan kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor zaten. Şimdi Marmaris'teki olayla ilgili iddianamenin bir tanesi diyor ki Erdoğan'ı öldüreceklerdi. Öbürü de diyor ki Erdoğan'ı kaçıracaklardı. Her savcı başka bir şey iddia ediyor. İzmir'deki davanın savcısının iddianamenin tuhaflıklarından birisi de şu. Bu iddianın kaynağı Kuzgun ve Şapka diye iki tane gizli tanık var. Bu Kuzgun ve Şapka birçok insana tutuklanmasına neden olan, belki yüzlerce kişinin tutuklanmasına neden olan iki tane gizli tanık. Bunlardan iddiası şu. Mesela bunlar diyor ki Erdoğan Huber Köşkü'nden alınacak. İddianameden okuyorum. Sonra İstanbul'da bekletildikten sonra havayoluyla denize açılacak. Bu da başka bir teori. Şimdi iddia o. Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Huber Köşkü'nde olacağı söyleniyor. Şimdi evet. Şimdi bu da ayrı bir soru işareti. Çünkü o tarihte Erdoğan'ın nerede olacağını kimse bilmiyor. Hatta ilginçliklerden bir tanesi de şu. Mesela diyor ki bu gizli tanıklar Kuzgun ve Şapka Adil Öksüz başkanlığında diyor işte Ankara'da darbe toplantısı yapıldı. O meşhur hani bir villada toplanıldı deniyor ya. Adil Öksüz 11 Temmuz'da Amerika'ya gitti. Fethullah Gülen'in darbe planını onaylattı. 13'ünde geri geldi diyor. Şimdi teori bu. Şimdi bize dayatılan senaryo bu. İyi de o tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede olduğunu bilen yok. Hiç kimsenin bilmediği Erdoğan'ın nerede olduğu tezini Adil Öksüz nasıl götürüp Amerika'ya onaylatacak? Huber Köşkü de alınacak tezi neye dayanıyor? Altıda durmuyor. En dahası şu. Mesela bu gizli tanık Kuzgun aslında sonra kendi kimliğini kendisi de açıkladı. Tuamiral Halil İbrahim Yıldız 27 Nisan 2017'deki duruşmada diyor ki Ankara'daki işte bu Marmaris'teki duruşmada Ankara'daki darbe toplantısı hani Adil Öksüz Başkanı'nda bir toplantı yapıldı. Komutanlar toplantılar vesaire deniyor. Buraya katıldığı söyleniyordu bu kişinin. Ve mahkemede mahkeme başkanı sanıkları gösterdiğinde hiçbirini tanıyamadı. Şimdi hiçbirini tesis edemedi. Şimdi siz gizli tanıksınız. İddianıza göre o villadaki toplantıya katıldınız. 3 gün boyunca orada bir şeyler oldu ve siz orada olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama Tuğgenerali alt seviyedeki hani belki alt seviye insanları tanıyamayabilirsiniz diyelim. Yani Tuğgenerali tanımıyorsunuz. Nasıl katıldınız bu toplantıya? Mesela bu da sanıkların yani gizli tanıkların ifadelerinin ne kadar gerçekçi olduğu ile ilgili başka bir soru işareti. Ve bu adamın ifadesine göre de bir sürü insan tutuklanıyor yani. Yüzlerce kişi, içerisinde generaller dahil olmak üzere bir sürü kişi tutuklu şu anda bu şeyden. Şimdi Marmaris'e geri dönelim. Şimdi Erdoğan resmi söyleme göre 15 Temmuz'da son anda işte 15 Temmuz'dan birkaç gün önce tatile gitti. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben yıllarca Ankara'da çalıştım ve Erdoğan'ın şu özelliğini biliyorum. Erdoğan dönem dönem böyle ortadan kaybolur. Bunu hiç kimseye söylemez. Etrafındaki insanlar da söylemezler. Aslında bilinir, kimse de yazmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Erdoğan tatil yaptığı yerin yazılmasını, söylenmesini istemez. Ama bunu bilir insanlar. Çünkü bu böyle bir hani belki de şu psikoloji mesela hani ailesiyle tatil yapmak istiyor. Mahremiyetine saygı göstermek açısından belki bazı gazeteciler yazmak istememiş olabilir. Bu dönem oldu. Ama 15 Temmuz'da gariplikler var. Mesela nedir? Şimdi bir kere 15 Temmuz'la ilgili dediğim gibi resmi söylem Erdoğan son anda tatil yapmaya karar verdi ve Marmaris'e gitti şeklinde. Peki bakalım neler olmuş? 5 Temmuz'da mesela 10 gün önce Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Marmaris'teki askeri birlikleri ziyarete gidiyor. Dikkat çekici. Yani Bütün neden kuvvet 5 komutanları. Evet, Marmaris'te ki bütün Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Marmaris'i ziyarete gidiyorlar Temmuz ayında. Temmuz ayı bunlar için yani normal denetim ayı değil. Yani bunlar daha önceki aylarda bitmiş olması gerekir. En geç Haziran'a kadar biter bu. Çünkü yaş var, yaşa hazırlık yapılması gerekiyor. Böyle dönemlerde denetim yapmazsınız. Şimdi denetime gidiyorlar. Erdoğan'ın görüntü verdiği son program 9 Temmuz Antalya'da oluyor. 10 Temmuz'da sahil güvenlik, jandarma
ve Cumhurbaşkanlığı'nın koruma ekipleri Gökova'daki bütün tekneleri uzaklaştırıyor. Bakın 10 Temmuz. Otelin olduğu yerdeki koydaki Evet, tekneleri. Yani Gökova koyundaki bütün tekneleri uzaklaştırıyorlar. Yani bu şu demektir, Erdoğan buraya gelecek. Yani bu çünkü yani bunu hani insanlar bilirler o bölgede. Çünkü orada Okluk koyu var. Körfez Devlet Konuk Evi var. Bunu bilirler. Peki ne oldu? Bu niye önemli? Şu açıdan önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin sahibi Serkan Yazıcı. Meclis Araştırma Komisyonu'na, mesela aslında bir başka programda Meclis Araştırma Komisyonu tartışmak lazım. Çünkü Meclis Araştırmama Komisyonu olarak çalıştı komisyon. Erdoğan'ın Marmaris'e gelme fikri, kendi ifadesini okuyorum, 11 Temmuz günü yarım saat içerisinde kararlaştırıldı ve tamamen tesadüftü diyor. Şimdi 11 Temmuz'da Erdoğan tesadüfen Marmaris'e gitmeye karar veriyor ama ne hikmetse 11 Temmuz öncesinde bütün kuvvet komutanları, jandarma, deniz kuvvetleri, sahil hepsi dahil olmak üzere, Genelkurmay Başkanı da olmak üzere hazırlık yapıyor. Demek ki tamamen tesadüf diyelim. Yani öyle söylüyorlar. Peki devam edelim. 11 Temmuz günü Erdoğan'ın görüntü verdiği 12'de Marmaris'e doğru yola çıkıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı harekete geçtiği zaman Cumhurbaşkanı'nın emrinde olan uçaklar var. 4 tane küçük uçak var. Son alınan büyük uçaklar oraya kullanılmaz. Çünkü Marmaris Küçük Havalimanı, ona ihtiyaçları yok. Ama aynı zamanda helikopter filosu var. Şimdi Erdoğan bir yerden bir yere gideceği zaman önden makam aracı gider. Yani Cumhurbaşkanları için prosedür böyledir. Makam aracı gider, korumaları gider, ön giden ekipler vardır. Burada ne oluyor bakın. Şimdi burada enteresan bir şey oluyor. Marmaris'e doğru yola çıktığında Erdoğan çok sıra dışı bir şey yapıyor. Hiç yapmadığı bir şey. Bütün yaverlerini, yaverlerini askeri, çünkü yasal olarak Erdoğan başkomutan olduğu için, Cumhurbaşkanı başkomutanı olduğu için bir asker yaveri her zaman yanında olmak zorunda. Her daim. Hani bütün fotoğraflarında Erdoğan'ın yanında bir yaver görürdünüz. Yakın zamana kadar artık yoklar. Böyle bir fotoğraf vardır. O yaver Erdoğan'la olmak zorundadır. Çünkü Erdoğan aynı zamanda başkomutandır. Yani Cumhurbaşkanı başkomutanı olduğu için mutlaka yanında olması Yani gerekiyor. bir askeri bir yönü olduğu için bir de yaveri Tabii. her daim yanında olmalı. Evet. Tabii yasa bu. Yasa böyle gerekli. Yani bu tercih değil, yasal bir durum. Ama ne oluyor? O gün ilk defa askeri yaverlerin yanına almıyor. Nereye gideceğini de söylemiyor. Yaverler hiçbir şeyden haberi yok. Diyorlar ki siz yoksunuz. Sonra ne oluyor? Erdoğan İstanbul'dan Marmaris'e uçuyor. İstanbul'dan Marmaris'e uçtuğunuz zaman gideceğiniz yer Dalaman Havalimanı'dır. Çünkü en yakın yer orası. Askeri havalimanı değil mi bu da ilginç olan? Hayır, Marmaris Dalaman sivil havalimanı ama Marmaris yanlış bilmiyorsam öyle, ama sonuçta yanında askeri tesisler de olduğu için askeri amaçlı da kullanılıyor. Şimdi burada normalde ne olur? Dediğim gibi Marmaris'ten Dalaman'a uçarsınız. Dalaman'daki havalimanında. Ama Marmaris'e gitmek için. Ama Erdoğan çok ilginç bir şey yapıyor. Çünkü otelle 40 kilometre Marmaris Havalimanı. Ama Erdoğan 150 kilometre uzaktaki Çıldır Havalimanı'na uçuyor. Yani 40 kilometrelik havalimanına uçmak yerine niye 150 kilometredeki Çıldır'a uçarsınız? Uçmuyor. Çıldır'a gidiyor. Çıldır'da da, Çıldır Denizli tarafında bir havalimanı. Çıldır'da da normal Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanmıyor. Yanına Serkan Yazıcı'nın özel helikopteriyle hareket ediyor. Bu da çok teamül dışı. Yani korumalarınızı yaveri almıyorsunuz. Marmaris'e uçmuyorsunuz. Takip edilmekten mi Cumhurbaşkanı... korkuyor acaba? Şimdi bir kere sıra dışı bir şey olduğu belli. Yani çünkü bundan hiçbiri normal değil. Yani bunların prosedürü var. Sonuçta Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor. Ve yanında helikopteriyle birlikte, Yazıcı'nın helikopteriyle birlikte Grand Yazıcı Oteli'ne gidiyor. Yanına giderken de özel aşçısını ve bütün ekibini götürüyor. Yani bunları özel olarak götürüyor, oraya yerleştiriyor. Ve otelden hiç çıkmıyor. Bakın 11'den 15'e kadar. Onun da görüntü. En son 11'inden itibaren 5 gün boyunca otelden hiç çıkmıyor. Arada cuma namazı var. Erdoğan bildiğim kadarıyla dini bütün bir insan. Cuma namazlarını gereksiz ya da çok büyük mazereti olmadığı zaman, çünkü ben Erdoğan'la çok seyahat ettim. Biz dünyanın değişik yerlerinde beraber cuma namazları kıldık. Bildiğim kadarıyla cuma namazlarına karşı bir hassasiyeti var. Cuma namazına da gitmiyor. Hatta orada Meclis Araştırma Komisyonu'nda bu konu gündeme geldiğinde oradaki köylerden birine cumaya gidilmesine karar veriliyor. Sonra vazgeçiliyor. Cumaya da gidilmiyor. Şimdi bunların hepsi bir şeylerin hazırlığına dair. Cuma'ya gidilmediğine dair bilgi nereden? Yani Meclis Araştırma Komisyonu'nda var. Yani bir CHP'li milletvekili o gün neden Cuma'ya gidilmediğine dair sorularını soruyor. Buna da cevap alamıyor. Yani neden gidilmedi? Çünkü Meclis Araştırma Komisyonu dediğim gibi konuyu hani gidildi şuradaydı falan demiyorlar. Hayır, yok gidilmiyor. Yani o gün Cuma'ya gidilmiyor. Yani Başka tesadüfler de var. Sefer durumu varsa demek ki. Hayır, yani şimdi şöyle, yani biz gazeteciyiz, noktaları birleştirmek zorundayız. Şimdi bunları tek başına Cuma'ya gitmemek bir şey ifade etmeyebilir ama
önünde arkasında bir sürü tuhaflıklar varken araya Cuma'ya gitmeme tuhaflığını koyduğunuzda resimde bir anlam ifade ediyor. Şimdi devam edelim. 15 Temmuz'da ilgili en kritik askerlerden bir tanesi de Hava Kuvvetleri Değerlendirme Denetleme Başkanı Korgeneral Yılmaz Özkaya. İsimleri buradan okuyorum çünkü yanlış olmasını istemem. Yılmaz Özkaya niye önemli? Yılmaz Özkaya şu açıdan çok önemli. Normal şartlarda o gece o meşhur İstanbul'daki düğün var ya, hani bütün komutanların 25 tane generalin bulunduğu o efsane düğün. O düğüne katılması gereken komutanlardan birisi bu. Çünkü kendisi çok önemli bir birimin başında, Hava Kuvvetleri Değerlendirme Denetleme Başkanı, Kor General ve İstanbul'da Mehmet Şanver ki Hava Kuvvetleri'nin 2 numarası, askeri teamüller gereğince eli kanda olsa bu düğüne gitmesi gerekirdi. Gideceğini de söylüyor. Gideceği yönde herhangi bir şey, gitmeyeceği yönde herhangi bir açıklama da yapmıyor. Gitmesi beklenirken o gün gitmiyor. Ve gitmediği gibi, yani neden gitmiyor? Bu sorunun cevabı yok. 15 Temmuz akşamı bu Marmaris'teki timin helikopterlerine yakıt vermeyen, yakıt verdirmeyen, o timi sabote eden askeri birliğin başında da bu isim var. Yani Sönmez Ateş'in timine. Evet. Yılmaz Özkaya neyi biliyordu da davetli olduğu ve katılacağını beyan ettiği düğüne gitmedi? Normal şartlar altında bu sorunun cevabı o gece darbe yapacağı için gitmedi olur ama darbeyi sabote etti. Olsaydı, darbeci olsaydı tutuklanırdı. Çünkü Aksaz üssünün komutanı o gece tutuklandı. Ertesi gece. Hiçbir şey yapmadığı halde. Şöyle, yani demek istediğim şu. Yani bu soruyu ilk sorduğunuzda tabii ki o akşam darbe var, niye gitsin? Önemli bir rol oynayacak diye bekliyor mantıken. Ama tam tersine aslında oraya işte gelen suikast timinin helikopterlerin kalkmasını sabote ettiği için aslında bir manada darbeyi önlemekte bir kilit rol oynuyor belki. Öncesinde haberdar olduğu gibi bir gerçeği de ortaya çıkar. Evet, öyle bir şey çıkarıyor. Yani oraya karşı darbeden haberdar olduğunu gösterir. Devam edelim. Yani çünkü o kadar çok tuhaflıklar var ki. Şimdi iddiaya göre Sönmez Ateş'in ifadelerinde de var, başka yerlerde de var. Erdoğan'ı alıp Akıncı'ya getirecek bir uçaktan bahsediliyor. Yani işte iddiaya göre helikoptere giden tim Sönmez Ateş ve ekibi Erdoğan'ı teslim aldıktan sonra bir uçakta Akıncı'ya götürecek. Erdoğan'ı Akıncı'ya götürmek için Dalaman'a gelmesi gerekiyor, askeri uçağın. O uçak Ankara'dan hiç kalkmıyor. Yani Sönmez Ateş ve ekibi yola çıkarken aslında zaten plan başarısızlığa göre planlandığı için, yani o insanların haberi yok tabii Sönmez Ateş ve timinin. Onlar sanıyor ki biz Erdoğan'ı alacağız, bir askeri uçakta gelip Dalaman'dan götürecek. Çünkü onlara verilen talimat Erdoğan'ı teslim alma. Öldürme yok, teslim alma. Dalaman'a getirme. Evet, Dalaman'a gelseler de uçak yok bu sefer. Hani uçak yok. Yani helikoptere de benzin bulamıyorsunuz. Artı alması gereken uçak da yok. Hani diyorum ya, darbeci kumpası kuranlar hiçbir şeyi şansa bırakmamış. Yani Erdoğan ayrılıncaya kadar Sönmez Ateş ve ekibini göndermemişler. Erdoğan ayrıldıktan sonra zaten ayrılmış, otel boş. Hatta bir de tuzak kurulmuş. Polisler bekliyor, çatışmaya hazır. Ve bütün bunlar, her şeye rağmen bir de üstüne helikopter, zaten alması gereken uçak da gelmemiş. Evet, yani hiç yola çıkmamış. Çünkü uçak kalkması, emir alması falan yine 2 saat öncesinden uçak yola çıkmış olsa diyeceğiz ki bazı şeyler, yani bu adamlara bir şey olmamış. Yani bu adamlara gidin, alın, operasyona başlatın diyen adamlar belki 1 saat öncesinden uçağı da göndermiş olmalar lazım ki uçak insin, hazır olsun falan gibi. Daha o gece ait enteresan uçak detayları da var. Onlara geleceğim sırasıyla. Mesela bir diğer çelişki. Daha Erdoğan'a gelmedim. Şu an öncesinden gidiyorum. Şimdi hatırlarsın, referandum öncesinde Erdoğan bir televizyon programında, Erdoğan çok uzun zamandır, neredeyse yıllardır hiçbir muhalif televizyon kanalına çıkmadı. Daha doğrusu zaten Türkiye'de muhalif televizyon kanalı kalmadı. Muhalif gazeteciye de çıkmadı. Hiçbir muhalif gazeteciye Erdoğan'a soru soramadı. Mesela o akşam izliyordum Erdoğan referandum öncesi, 16 Nisan referandum öncesinde yine havuz medyasından gazetecilerle röportaj yaparken dedi ki o bir görüntü yayınlandı o gün. Çünkü Erdoğan'ın torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilmiş görüntü. Tam referandum öncesinde. Şimdi o fotoğraf da aslında ayrı bir tartışma konusu. Benim tanıdığım, bildiğim, Ankara'da çalıştığım yıllarda Erdoğan böyle şeyler yapmazdı. Hatta bunlara çok kızardı. Yani mesela ben Erdoğan'la beraber umre yaptım. Bu görüntüler hiçbir yerde yayınlanmadı. Çünkü Erdoğan bunları, yani tanıdığım Erdoğan, desteklediğim yıllardaki Erdoğan, hani bize yandaş dedikleri yıllarda Erdoğan ibadetle ilgili şeyleri kimseye yansıtmazdı. Bunları siyasete karışmaz, göstermezdi de. Şimdi o gün akşam enteresan bir şey oldu. Televizyonda bunu anlatırken hiçbir gazeteci şunu sormadı. Dedi ki işte o akşam ben bunu aslında torunuma Kur'an öğretiyordum. Darbeciler gelirken ben Kur'an öğretiyordum. Yani 15 Temmuz öyle bir mistik hava katmaya çalışıyorlar ki. Hani işte torununa Kur'an öğreten siyasi
işte İslam aleminin önderi falan. O ara hain darbeciler Erdoğan'ı öldürmeye geliyor ama Sevr mağarasındaki gibi işte görünmez bir el, işte o ne olduğu malum, Erdoğan'ı koruyor. Şimdi hiçbir gazeteci şunu sormadı. Sayın Erdoğan, bir saniye. Yani ben orada olsaydım şunu soracaktım. Bir saniye Sayın Erdoğan. Şimdi dediniz ki ben o gece torunuma Kur'an öğretiyordum. Bu fotoğraf da o zaman çekildi. Darbe gecesi. Şimdi fotoğraftaki detaylara bakalım. Şimdi gazeteci iz sürmek zorunda. Şimdi daha önce darbeden bir süre sonra şöyle bir görüntü yayınlandı. İşte o gece çatışma yaşanan otel odası diye İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve diğer ajansların da servis ettiği Yalçın Akdoğan, o dönem başbakan yardımcısıydı. Odaları geziyor. Duvarda mermi izleri var. İşte çatışma yaşanan oda dedikleri, güya Erdoğan'ın öldürüleceği oda ya da işte Erdoğan'ın teslim olmaya geldiği oda ile ilgili bizzat hükümetin servis ettiği ve günlerce ekranlarda dönen görüntüler vardı. Şimdi normal olarak bir gazete şunu yapar. Bir dakika Sayın Erdoğan, şimdi diyorsunuz ki ben bunu yapıyordum. Peki şimdi bu oda o oda değil. Çok bariz belli. Yani bize söylediğiniz, hani o gece Marmaris'te torunuma Kur'an öğretiyordum dediğiniz oda, o fotoğraftaki yer o otel değil. Çünkü hiç ilgisi yok. Çünkü daha önce yayınlandı görüntüler. Şimdi burada ya o otel burası değil, ya o fotoğraf o güne ait değil. Şimdi burada başka bir çelişki daha var. Şimdi bir yerde yalan söyleyen başka yerlerde de söyler. O yüzden bu dikkat çekici bir detay. Şimdi devam edelim. Marmaris'teki olay. Şimdi yavaş yavaş Marmaris'e geliyorum. Şimdi Çiğli'de toplanan Sönmez Ateş ve ekibi, Şimdi o da ayrı bir konu. Şu ana kadar 15 Temmuz'a, yani 15 Temmuz Cuma namazına gitmedi. O gece yine Şu anda 15 Temmuz Korgeneral'de düğüne gitmedi. 15 Temmuz öncesindeyim şu anda. Daha yani 15 Temmuz'dayım ama akşamın öncesindeyim. Şimdi öğleden sonra ne oldu? Bakın öğleden sonra uçuş yasağı başlatıldı. Hani o meşhur MİT'e giden binbaşının ihbarı sonrası Genelkurmay Başkanı Türkiye'de hava sahasını kapatıyorum diyor. Ama Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve 25 tane general hava sahası kapandıktan sonra düğünde halay çekmeye devam ediyorlar. O gecenin o tuhaf işlerinden bir tanesi şu. Türkiye hava sahası kapatılıyor. Uçabilen 2 tane uçak var. Hava aracı var. Bir tanesi Semih Terzi Diyarbakır'dan Ankara'ya getiren uçak. Uçuş yasağına rağmen getiriliyor ve Semih Terzi Ankara'da öldürülüyor. Diğer uçan hava aracı, helikopter, Gökhan Sönmez Ateş'in Marmaris'e uçtuğu helikopter. Bu Şimdi yasak, nasıl? bu yasak askeri uçaklara yönelik bir yasak mı? Tabii. Askeri uçaklara yönelik bir yasak, sivil uçaklar değil. Şimdi askeri uçaklara yönelik yasağa rağmen hem Silopi'den uçak kalkıyor, Ankara'ya iniyor, Semih Terzi'yi getiriyor, en kritik adam. Hem Çiğli'den kalkan uçak, helikopterler Marmaris'e gidiyor. Uçuş yasağına rağmen nasıl uçtular? Bunlar herhalde gizli kapaklı uçmadılar. Yani sonuçta her yerde gözüküyorsunuz. Radar iziniz var vesaire. Bunlar kaldı ki o gece mesela hiç kimse şunu sormadı. Ya peki kim izin verdi bu uçakların uçmasına? Ya da Gökhan Sönmez Ateş'e Ankara'dan sürekli irtibat kurduğu, onları 3 saat boyunca oyalayan kişiler kimlerdi? Bu soruların hala cevabı yok. Cevapsız. Bakın Sönmez Ateş de o ismi söylemedi zaten, değil mi? Sönmez Ateş de o ismi dava boyunca evet, söylemedi ve şunu tekrar hatırlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu soruları sorarken derdim darbede birilerini temize çıkarmak, birilerini suçlamak değil. Önümüze konan senaryo tabiri caizse bozuk bir yemek. Kokuyor. Ben diyorum ki gazeteci olarak bize düşen bu resmin eksik parçalarını tamamlamak. Bize dayatılan senaryo doğru değil. Bize gösterilen resim doğru değil. Hani bize hipnoz olmamız için bir yer işaret ediyorlar. Buraya bakın ve hipnoz olun diyorlar. Ama gerçek başka türlü. Ve biz gazeteciler olarak soru sormak zorundayız. Bunun sonunda darbeciler kim çıkarsa hepsi müebbetle yargılansın ve müebbeti alsınlar. Hiç umurumda bile değil. Yani çünkü ben buna teorik olarak ve kategorik olarak şu net olarak söylüyorum. Darbeci babamın olsa olsa yüzüne bakmam, hiçbir şekilde acımam. Yani bunu hiçbir şekilde tartışmam. Yani darbenin tartışacak bir tarafı yoktur. Hele hele bu durumda. Ama burada bize dayatılan senaryo büyük boşluklar içeriyor ve burada bir kumpas var. Burada bir psikolojik harekat var. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Devam edelim. Şimdi sırasıyla devam ediyoruz. Çiğli'den helikopterler gitti, hazırlandı, vazgeçildi vesaire, ama bu ara ifadelerden okuyorsunuz. İfadelerde var çünkü. Bunlar cep telefonlarından gelişmeleri izliyorlar. Hani o helikopterdeki timler bir odaya kapanmış, dünyadan kopmuş, hiçbir şeyden haberi yok değil. Onlar görüyorlar gelişmeleri. Telefonlarını verdikleri yani iddiası ben vardı. bazı ifadelerde okudum. Cep telefonundan gelişmeleri takip etmişler. Tamamı vermemişse bile bir kısmı gelişmeleri takip etmiş. Yani demek ki en azından bir kısmının dış dünyayla irtibatı vardı. Tabii, yani. var.
Çünkü ifadelerden onu da bulup gösterebilirim. Ve o saatlerde dış dünya da zaten kaynıyordu. Yani en basit bir internet irtibatı olan herkes darbe girişiminden köprüye çıkan askerler sayesinde haberdardı yani. Evet. Yani o zaten bambaşka bir konu. Yani Boğaz Köprüsü'nü tek yönlü trafiğe kapatarak darbe yapmaya çalışmak. Askeri okul öğrencileri, şarjörleri bile yok. Yani şimdi bu olay bile tek başına bu darbenin aslında bir psikolojik hareket olduğunu gösteriyor. Şimdi devam edelim. Darbe gecesi 00.04'te Erdoğan kaldığı otelin önünde gazetecilere konuştu. 00.04'te konuştuğu için Marmaris'te bulunan gazetecilere bunun en geç 23.15, 23.30 gibi verilmesi, ifade edilmesi lazım. Çünkü Marmaris'teki gazetecilerin aranıp Erdoğan açıklama yapacak gelin dedikten sonra otele ulaşmaları yaklaşık yarım saat. Şimdi hiç zaman kaybetmeseler yarım saat. Yani bu da şunu gösteriyor. 23 itibariyle karşı bir hamle başlamış gözüküyor. Şimdi 00.04'te Erdoğan otelin önünde gazetecilere açıklama yapıyor. Ve o görüntüler yayınlanmadı. Çeken Anadolu Ajansı, havuz medyası. Bakın yani Anadolu Ajansı, Şenol Kazancı, Erdoğan'ın uzun yıllardır yanında taşıdığı bütün mahrem ihale işlerini bildiği. Çünkü Şenol Ankara'dayken danışmanıydı ve yaptığı iş Türkiye'deki maden ruhsatlarının kimlere nasıl verileceğini takip etmekti. Şenol gazeteci falan değil. Ama Erdoğan'ın yakın danışmanlarından olduğu için Anadolu Ajansı'nın başına atandı ve Anadolu Ajansı'nı tamamen bir troll merkezine çevirdi. Yakinen de tanırım. Yani nasıl çarpıtmalar yaptığına dair çok şahit olduğum iş var. Şimdi görüntü çekiyorlar. Sabah gazetesi yani Serhat Albayrak, Berat Albayrak aile olan ilişkileri herkesin malumu. Bu görüntü yayınlanmadı. Yani bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama orada şöyle bir şey var. Bakın havuz medyasının yayınlamadığı bu görüntülerde bir gazeteci, gazetecinin kim olduğunu görmüyoruz ama görüntüde Erdoğan'a şunu soruyor. Marmaris'te olacak mısınız diyor. Erdoğan 2 kere hayır diyor. Yani saat 00.04'teki bu hadise. Sonra 00.24'te CNN'de Hande Fırat'a FaceTime'la bağlanıyor. 00.24. Yani tüm Türkiye artık görmüş. Erdoğan orada ve ifadede diyor ki halkımı meydanlara çağırıyorum diyor. Ve arkasında şu cümleyi kullanıyor. Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydanlara geliyorum. Bu ifade aynen kendi ifadesi. Yani şunu 00.30 itibariyle söyleyebiliriz. Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılacağını artık herkes ekranlardan görmüş. Yani kaldı ki hepimiz canlı yayında izledik zaten bunları. Evet, yani ekranda görmeseniz bile bilirsiniz. Yani bir darbe var ve hedefsizsiniz. Orada oturur beklemezsiniz. Yani şimdi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a sorulacak sorulardan birisi de o mesela. Şimdi parantez açayım. Yani darbe ihbarı geliyor, tuhaflıklar var, şey var. Hiçbir tedbir almıyor, odasında oturuyor. Sonra pat diye kapı açılıyor, darbeciler giriyor. Yani şimdi bu senaryoya inanmamızı istiyorlar. Yani Genelkurmay karargahına gelecek birileri pat diye Genelkurmay Başkanı'nı esir alacaklar. Tabii yani ve ihbar almalarına rağmen engel olamadıkları bir darbeden ötürü hala görevde kalmalarına da inanmamızı istiyorlar. Yani bambaşka bir şey. Şimdi onu yani o devam edeyim. Şimdi bakın. Akıncı iddianameden okuyorum. Erdoğan'ı taşıyan helikopter 1.30'da alçak irtifadan Dalaman Havalimanı'na geliyor. Kaldığı otelden kalkıyor. Alçak irtifadan Dalaman'a geliyor 1.30'da. 1.31'de Cumhurbaşkanlığı uçağına biniyor Erdoğan. Bir dakika hemen helikopterden iniyor, uçağa biniyor. 1.43'te Dalaman'dan ata uçağı harekete geçiyor. 1.43. 3.20'de İstanbul'a iniyor. THY 8456 koduyla hareket ediyor. Bu uçak bir müddet de havada dönüyor değil mi? Çünkü 47 dakika Biga üzerinde dönüyor. Ona da geleceğim. Şimdi burası Balıkesir en büyük hava üslerine çok yakın bir yer. Yani ben bir ara gitmiştim. İstanbul'un hemen altı canım. Yani uçak mesafesiyle birkaç saniye. Evet. Yani şey değil yani. Ve Balıkesir'de normalde dakika başı uçak kalkar Yunanistan hava sahasını kontrol için. Yani öyle bir şeyim var. Bir kez Balıkesir'de gittiğim zaman fark etmiştim. Düzenli olarak jetlerin kalkıp indiği bir yer tabii. Hı. Şimdi burada kritik olan şey şu. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bakın Erdoğan'ın otelden ayrıldığı saat aşağı yukarı 1. Yarım saatlik uçuş mesafesinde Dalaman Havalimanı'na geliyor. Dalaman çünkü hatırlarsan 40 dakikalık bir mesafe demiştim. Helikopterle geliyor, uçağa biniyor, uçağa İstanbul'a hareket ediyor. Peki o ara darbeciler ne yapıyor? Darbeciler hala bekliyor. Bekliyorlar. Yani darbeci dediğimiz kişilerin Çili'den hareket saati 02.14. Sönmez Ateş ekibi 02.14'te yani Erdoğan kalktıktan 31 dakika sonra. Evet. 31 dakika. Tam 31 dakika sonra harekete geçiyorlar. Otele doğru harekete geçiyorlar tabii. Evet. Şimdi insana yani otel bölgesine vardıklarında saat 03.20.
03.20. Bir ifadede 03.30 olarak geçiyor ama diyelim ki hani 10 dakikalık bir sapma oldu diyelim. Ya ve en matrak işlerden bir tanesi şu. Artık mizaha vuruyorum işi çünkü izahı yok. Ne yapıyor biliyor musunuz darbeciler? 03.20'de ya zaten Erdoğan inmiş televizyonlarda konuşuyor İstanbul'da. Bunlar Marmaris'e Erdoğan'ı almaya gidiyorlar. Zannedersem 3.15'te filan basın toplantısında diye biliyorum ben Erdoğan'ı. Yani tüm televizyon izliyor. Dünya izliyor. Darbe bitmiş artık. Başarısız olmuş. Hakimler, savcılar tutuklanmaya başlamış. Yani o anda Türkiye'de tutuklamalar başlamış. O da ayrı bir konu. Yani binlerce hakim, savcıyı o saatte nasıl tespit ettiğinizde tutuklamaya başladınız diye sorarlar adama. İşte şimdi gazeteci kalmadığı için kimse soramıyor. Şimdi devam edelim. Bakın 03.20'de otel bölgesine varıyorlar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Sönmez Ateş ve ekibi Erdoğan'ın kaldığı oteli bulamıyorlar. Ve oteli yoldan çevirdikleri Atilla Barbaros Teoman isimli bir vatandaşa soruyorlar. Erdoğan'ın oteli hangisi diye. Şimdi ya hani Allah aşkına. Şimdi bakın bırakın kurmay subayı olmayı. Bırakın asker olmayı. Ya darbe yapmaya gidiyorsunuz. Zaten geç gitmişsiniz. Hedef yok. Oteli de bulamıyorsunuz. Ya oteli de bilmiyorsunuz. Hani Erdoğan hangi otelde kalıyor? Hani bunu kime söyleseniz ya dalga mı geçiyorsunuz derler. Ama ya hayır dalga değil. Bunun görüntüleri var. Açın Google'a girin Marmaris askerler diye bakın. Atilla Barbaros Teoman ismini de veriyorum. İddianamede var çünkü. Vatandaşı çevirip Erdoğan'ın kaldığı oteli soruyorsunuz. Ve bu insanların bize darbeci olarak önümüze koyuyorsunuz. Yani şimdi bunun neresine inanacağım ben? Yani nesini sorgulamayacağım? Ve bir gazeteci olarak şunu sorgulamaz mısınız? Ya kardeşim siz darbeye gidiyorsunuz. Adamın kaldığı oteli bilmiyorsunuz. Şimdi bunu bana nasıl izah edeceksiniz? Hani bir sürü saydım bakın bir saattir şey anlatıyorum. 15 Temmuz'a sadece Marmaris ayar diğer boyutlara girmedim. Sadece Marmaris'teki tuhaflıkları söylüyorum. Peki ne oldu? Şimdi 21 ay sonra pat diye önümüze Sabah gazetesi geldi. Dedi ki Marmaris'te ikinci bir suikast timi vardı. Gökhan Sönmez Ateş ve ekibi daha Çiğli'deyken saat 1'de bir civarında Marmaris'te bir Erdoğan'a suikast timi yapmak isteyen bir tim vardı. Şimdi yani bunu 21 aydır nasıl bulamadınız? 2, sanıkların hepsi söylüyor. Biz gelmeden orada birileri zaten bu çatışmayı yaşamış diyor. Bakın bütün sanıklar diyor ki okuyayım. Gökhan Sönmez Ateş. Aynen ifadesini iddianamesinden okuyorum. 15 yaşında çocuğa bile söyleseniz böyle bir plan yaptırılmaz. Esas benim aradığım soru 4 saat boyunca neden, kim tarafından bekletildik? Cumhurbaşkanı Barbaris'ten ayrıldıktan, Semih Terzi öldürüldükten sonra biz yola çıkartıldık. Tuzağa düşürüldük. Biz bilsem o insanları yani yanındaki ekibi oraya götürmezdim. İsmail Yiğit, tanık. Cumhurbaşkanı oradan ayrıldığı halde korumalarını neden orada bıraktı? Korumaları ayrıldığı halde bizi oraya kim gönderdi ve bizi neden onlarla çatışmaya girecek şekilde meydana getirdiler? Şimdi korumalar niye kalır? Korumak için değil mi? Çünkü korumanız gereken Cumhurbaşkanı var. Korumanız gereken kişi orada yok çocuk. Korumalar niye bekler orada? Bir anlamı var mı? Yok. Ama demek ki adamın da söylediği yani bu sanık İsmail Yiğit'in de dediği gibi adam şunu söylüyor. Beni çatışmaların içerisine sokmuşlar. Yani orada insanlar bekletilmiş. Sanık Erkan Çıkat diyor ki biz otele gittiğimiz zaman orada özel önlem almıştı. Bizi infaz etmek istediler. Cumhurbaşkanı kıl payı kurtulduğunu açıkladı. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ya 15 dakikayla kurtuldum. 15 dakikayla kurtuldun diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi şu soruyu yani bakın 4 işlem bilen anlayabilir. Cumhurbaşkanı diyor ki 15 dakikayla kurtuldum. Cumhurbaşkanı otelden ayrıldı saat 1. Havalimanına geldiği saat 1.30. İstanbul'a indiği saat e, rakamları karıştırmış olmayayım 3.20. Peki timin oraya vardığı saat 3.30. Yani daha tim 3.30'da. Peki 15 dakika ile Erdoğan'ın söylediği saatle timin vardığı saat arasında 2,5 saat fark var. Şimdi 15 dakika ile kurtuldum dediği yerde kimdi bu Erdoğan'ın olduğu bölgede çatışmaya giren, otele çatışmaya giren insanlar? Bu sorunun cevabı yok. Mesela işte 21 ay sonra önümüze getirdikleri senaryo bu. Mesela diyor ki bize infaz etmeleri için polislere emri kim verdi? Bizim görüldüğümüz yerde öldürmemiz emrini verenler kimlerdi? Şimdi bütün ifadeleri okuyun benzer şeyler var. Şimdi adamlar da şaşkın. Yani hem bekletiliyorlar hem gönderiliyorlar. Gittikleri yerde karşılarında çatışmaya benzer hazır insanlar var. Ama bunların hepsi soru. Bütün bu şaşkınlığa rağmen Sönmez Ateş o gece Akıncı üstünde onlara emir veren, nihai olarak kalkın gidin diyen adamın adını da söylemiyor. Söylemiyor. Bu da mesela çok ciddi bir soru işareti Çok benim ciddi. kafamda. Mesela şimdi bakın Mehmet Şanver. Şeyi örnek veriyor. Braveheart filminde Mel Gibson İskoç kralının İngilizlerle beraber İskoçyalılara karşı savaştığını
keşfeden asker gibiyim, Mel Gibson gibiyim diyor. Yani orada Yani açıkça şunu söylüyor. Yani ihanete uğradığını, kendisine talimat veren insanların da halihazırda kademede olduğunu, yönetimde olduğunu gösteriyor. Yani hani buradan şu parantezi açayım. ya Abidin Ünal'a ya Hulusi Akar'a Hulusi Akar'a ve Abidin Ünal'a işaret ettiği çok açık. çok açık. Yani çünkü Buna rağmen bir şeye binaen tam olarak ihanet edilmemiş gibi mi düşünüyor? Nedir? Buna rağmen bir şeye binaen onların ismini de ağzına anlıyor hep yani. söylediğim şey şu. Bunu biz siviller çözemiyoruz. Bunu askerlerin konuşması, askerlerin çıkması gerekir. Ben hep çağrımı yapıyorum, yine yapayım. Mesela bu soruyu ben aylarca düşündüm. Ya Gökhan Sönmez Ateş müebbetle yargılandı. Bitti. Adamın tabiri caizse hayatı bitti. Adam müebbet. Hiç şansı yok. Ağırlaştırılmış müebbet. Şimdi kendisine tuzağa düşüren kişiyi söylemiyor. Yani bunu mesela ben izah edemiyorum. Yani nasıl yani? Şimdi size bir tuzak kurulmuş ve siz müebbetsiniz. Darbeci gibi yüz kızartıcı bir şeyle itham ediliyorsunuz. Hani bu ayıp bir şey, darbeci olmak. Ama hala söylemiyor. Mesela ben hala şunu anlamıyorum. Mesela Mehmet Şanver geçtiğimiz günlerde bir kitap çıkardı. O dönem o meşhur düğünün sahibi gene Hava Kuvvetleri'nin 2 numarası. Hala darbeciler var yönetimde diyor, şeyde diyor, TSK'da diyor. Komuta kademesinde. Yani mesela şimdi soru şu İsmail Bey, bakın yani bir insan, hiçbir gazeteci, bir dakika sayın komutan siz ne diyorsunuz? Hani Kimi darbeciler nasıl kastediyorsunuz? hala yönetimde olur demiyor. Yöneticiler, çünkü maalesef işte savaşlarda önce gazetecileri ortadan kaldırırlar. Çünkü gazeteciler gerçeklerin orada aktarıcısıdır. Yani bir hedef haline gelir. Ben gazeteci olarak Bağdat'ta savaşı izledim. Açık hedeftik. Çünkü bizim orada olmamız hem Amerikan askerlerinin hem Saddam için bir riskti. Olanı yansıtıyorsunuz. Şimdi burada niye işte hükümet önce Bugün Gazetesi'ne el koydu, arkasından Zamanı STV'yi ve tüm muhalifleri çökertti? Çünkü alternatif medyanın olması bu sorunun sorulmasını gerektiriyordu. Hatta Şimdi Ahmet yani, Şık bu matematik olarak kronolojiyi yazdıktan sonra tekrar evet, tutuklandı. Ahmet Çıkık'ın tutuklanmasının nedeni 15 Temmuz'a dair sorulmayan sorular yazıtısını hazırlamasıydı. Yoksa başka bir gerekçe değil. Nedim Şener gayet bir şekilde havuzda mutlu mesut yaşıyor. Yani Ahmet de Nedim gibi yapabilirdi. Şimdi devam edeyim. Şimdi burada mesela tuhaflıklardan bir tane. Mesela ben şahsen çözemedim. Bana garip geliyor. Neden? Mesela Marmaris İddianamesi'nin deliller bölümünün 2. maddesinde bir tane şey var. Polis Mehmet Çetin. Orada şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Bunun vücudundan çıkan bir adet mermi çekirdeğinin yer aldığı silahın bilgisi var. W34-95-39. Şimdi bu neden ilginç? Aynı iddianamede diyor ki askerleri olay yerine getiren Skorsky helikopterinin, bu taşıma helikopteri, Skorsky helikopterinin sağ arka sürgü giriş kapısının üst kısmı tavan döşemesindeki mermi girişi de aynı silahtan çıkmıştır diyor. Şimdi siz yani mantık yürütelim. Helikopterdesiniz, indiniz, polisle çatıştınız, polise şehit ettiniz. Şimdi dönüp kendi helikopterinize ateş eder misiniz? Zaten Ya da helikopter havada değil. O da ayrı bir mesele. Yani ya inmeden da önce ateş etmeniz lazım evet, herhalde. ya da havadaki helikoptere mi ateş ettiniz? Çünkü ya da iddianame yanlış. Yani o da mümkün. Çünkü ben bu süreçte öyle iddianameler gördüm ki. Yani hani yüz karası iddianameler. Yani iddianame açık bilgi yanlışları ifade ediyor. Mesela benimle ilgili yazdığım kitaplardan dolayı yazılan iddianamelerde evleri şenlik bir durum var. Savcı kitabın adını bile iddianameye yanlış yazmış. Yani bir cümle yazıyorsunuz. Yani bir cümleyi doğru yazamayan savcılar var. Şimdi bunu da yanlış yazmış olabilir. Onu da bir tarafa şerh koyayım. Yani bana çok tuhaf geliyor. Çünkü normal mantıklı bir insan şunu söyler. Ya hem polisi vuran silah hem de darbecileri ateş eden silah nasıl olur? Bu biraz Şöyle olur. 80'li yıllarda sabah sağcıları vuran tabancayla öğleden sonra solcuları vuran tabancanın aynı olması gibi bir Ya bu şey yani. Türkiye tarihinde çok örneği var. Ben size bunu saatlerce örneklerini verebilirim. Yani mesela ben 2000 yılı içerisinde 2001'de mesela Cizre'de bir operasyon biliyorum. Hizbullah'ta yapılan operasyon, Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu, adamın ismi de Abdullah Gül'dü. Cizre'de operasyon yapıldı. Adamın evinden cephanelik çıktı. 99 tane uzun namlulu silah. Silahların kriminal incelemesinde ne çıktı biliyor musunuz? Silahlar daha önce PKK'ca kullanılmış ve jandarmaya ait. Burası Türkiye. Biz buna alışığız. Bir dakika. Bu Bir dakika şimdi. Şimdi bu Türkiye tarihindeki şey, çok örneği var bunun. Yani yazayım, Bugün Gazetesi'nde manşet yaptık. Maalesef Bugün Gazetesi kapatıldı ve arşivi yok edildiği için. Ama hala Radikal'in arşivinde duruyor. Merak eden izleyicilerimiz bakabilir. Öyle Ki söylediniz de orayı da kitlemesinler ama. 2001 yılında Hizbullah askeri kanat sorumlusunun o iddia o yöndeydi. Evi Cizre'de Yasef Mahallesi Yeşilyurt Sokak, çok iyi hatırlıyorum. Çünkü enteresan bir haberdi. Yani haberi ben yaptım çünkü. Bir askeri
kanat sorumlusunun evinde karpuz sergisi var adamın evinin bahçesinde. İstihbarata göre burada bir askeri cephanelik var. Daha doğrusu Hizbullah'ın askeri cephaneliği var. Günlerce araştırma yapıyorlar, izliyorlar. Operasyon yapan emniyet müdürünü çok iyi tanıyorum. Neredeyse 20 yıldır tanıdığım bir emniyet müdürü. Sonunda hiçbir şey bulamıyorlar. En sonunda karpuzları kaldırıp altına kırıyorlar artık. Yani burada bir şey olması lazım diye. Karpuzun altındaki o betonun altında kırıyorlar betonu. Altında ne çıkıyor biliyor musunuz? Cephanelik. 99 tane uzun namlulu silah var karpuzların altında. Silahların hepsi özel sarılmış, istiflenmiş, askeri yöntemlere göre yapılmış. Diyor ki muhatabım, kaynağım, ben 20 küsur yıllık terörcüyüm, böyle bir istifleme yapamam diyor. Yani özel yapılmış belli. Yani bu şeyden bir askeri eğitimden geçmiş birisi tarafından yapıldığı belli. Silahları kriminale yolladık diyor. Diyarbakır'dan sonuçlar geldi. Sonuçlara göre diyor Hizbullah'ın kullandığı iddia edilen silahlar daha önce PKK'nın köy basmalarında kullanılmış. Öncesinde de Sırnak Jandarması'na ait. O dönem Sırnak'ta kim var? Veli Küçük var. Levent Ersöz var. Hasan Atilla Uğur var. Bugünlerde havuz medyasını çok konuk almaktan keyif aldı. Hasan Atilla Uğur işte darbeyi söyledik diyen albay. Eski jandarma tekniğin başındaki bütün telekulak işlerine imza atmış. Bütün illegalitelere imza atmış bir subay Ergenekon'dan tutuklanmıştı. Şu anda AKP'nin ortaklarından bir tanesi. Şimdi çok dağıtmak istemiyorum. Şimdi 15 Temmuz'a dair şüpheleri arttıran o kadar madde var ki. Bunlardan bir tanesi de şu. Hasan Atilla Uğur darbeden önce Yeni Şafak'a haber veriyor. Melik Gökçe'ye haber veriyor. Hasan Atilla Uğur dediğiniz kişi Türkiye'de Ergenekon'un göbeğindeki birkaç adamdan biridir. Yani Hasan Atilla Uğur bir şey söylüyorsa dikkat edin. Hasan Atilla Uğur Şırnak'ta o dönemde Hizbullah'tan çıkan silahlar PKK ve jandarma. Ya PKK adına köy yakanlar onlar değildi ya da PKK adına cinayet işleyenler PKK değildi. Ya Hizbullah adına iş yapan onlar değildi ya da asker hepsini kullandı. Hepsi soru işareti. O parantezi kapatıp geri dönüyorum. Şimdi olayı dağıtmak istemiyorum. Marmaris'e geri dönersek bugün sadece yani bu programa sadece Marmaris'e fokus olmuş olsak. Bir de bu şehit olan Mehmet Çetin mi demiştiniz? O polis memurunun şehadet zamanı da otopsiye göre farklı bir zaman yani. Yok o şöyle ikinci polis var. Mehmet bir saniye ismi söyleyeyim. Mehmet ismi karıştırmış olmayayım. Mehmet Çetin'in ikinde bir karışıklık yok. Cengiz Eker ikinci polis. Cengiz Eker'in ölüm saati bir belgede 0043 olarak geçiyor. Ölüm nedeni kesici alet yaralaması olarak geçiyor. Şimdi ilk rapor bu yönde. Hatta mahkeme evraklarında bu raporu veren doktorun ifadeleri de var. Şimdi ama nasıl oluyorsa bu kesici alet yaralaması yani hani bakın doktor olmaya gerek yok. Kesici alet yaralaması bıçak kesidir. Ölümcül darbedir. Bellidir yani bunu anlarsınız. Bunun için doktor olmaya gerek yok, savcı olmaya gerek yok. Bıçak kesici alet yaralaması olarak 0043'te iddianameye giren Cengiz Eker'in ölüm nedeni daha sonra 0043'ten 0343'e değiştiriliyor. Niye 0343? Çünkü o saat 03.30'da hatırlarsın Sönmez Ateş ve ekibi gelmişti. Evet. Şimdi 0043'te bıçakla ya da kesici bir aletle öldürülen Cengiz Eker iddianamede bu şekilde yer alan, doktor raporlarında bu şekilde yer alan bilgi daha sonra 0043'e değiştiriliyor ve ölüm nedeni ateşli silah yaralamasına dönüyor. Ya bir insan birden fazla şekilde öldürülmez. Yani hani hem bıçaklayıp hem vurabilirsiniz ama ölmüş bir insan daha sonra tekrardan bu şekilde değiştiremezsiniz. Ve daha sonra tekrar bir saat değişimi yapılıyor. 04.42'ye çevriliyor adamın ölüm saati. Bir saat daha geriye atılıyor. Mehmet Eker'in ölüm saati 00.43'ten 04.42'ye çevriliyor. Şimdi bakın 21 ay sonra bunda geldiğimiz tablo bu. Şimdi bir ölüm saati 5 dakika 10 dakika yanlış yapılabilirsiniz. Olağanüstü ortam sebebiyle yarım saat şaşırdığınızı varsayalım. 4 saat şaşmazsınız. Yani bu bir kumpastır. Burada bir hedefe yönelik bir ayarlama yapmışsınız. Yani bir hedef var. Bu hedefe uyduruyorsunuz kurduğunuz tezgahı. O açıdan yani işte bunları nereye koyacağız? Şimdi bize dayatılan bir senaryo var. Deniyor ki işte cemaatçiler darbe yapmaya kalktı. Beceremediler. Çünkü asker çok hızlı davrandı. Gece 3'teki darbeyi sabah akşam 9'a çektiler. İşi batırdı. Şimdi ben bu senaryoyu 10 dakikada çökertirim. 1000 tane yöntemi var bunun. Çünkü mantıksız şey. Yani hiçbir mantık yok bu senaryoda çünkü. Ama
Ya şimdi bu sorulara cevap bulamıyoruz. Bu sorulara cevap bulması gereken yer nedir? Meclis Araştırma Komisyonu'dur. Bu sorulara cevap bulması gereken yer nedir? Mahkemelerdir. Bu sorulara cevap bulması gereken yer medyadır. Bunların tamamı hükümete teslim olmuş durumda. Yani başka şeyler. Şimdi devam edeyim. Şimdi Erdoğan kalkıyor, uçağa biniyor. Cumhurbaşkanlığı uçağı. Şimdi deniyor ki Erdoğan'ın uçağını darbeciler havada arıyordu. Şimdi elinizin altında F-16'lar var. En yüksek teknoloji. Havadaki bütün cihazların bir izi vardır ve siz havadaki cihazı görmemezlik edemezsiniz. Yani eğer Amerika'nın üst düzey radara yakalanmayan uçaklarından değilseniz siz de havada herkes görür. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Havadaki şeyleri sadece siz görmezsiniz. Yunanistan'ın radarları da görür, başka radarlar da görür, Avrupa hava sahası da görür. Yani bu bir tane radar değil. Onlarca radar havadan her şeyi anında görür. Yani diyorum girin web sitesine flightradar24.com bakın. Yani görürsünüz. Havadaki bütün uçakların künyesini görürsünüz. Havadaki hızını, içindeki kapasitesini vesaire. Sivil uçuşları tabii. Sivil uçuşları bunun askerisini de gösteren de var. Askeri şu anda web sitesi adında değil ama takip ettiğim bir site. Askeri uçuşları da uçakların künyesini almadan görebilirsiniz. Çünkü havadasınız ve bir iz bırakıyorsunuz. Şimdi e, devam edeyim. Şimdi Erdoğan uçağa kalkıyor. Yani şimdi bakın Erdoğan Marmaris'ten kalktı, İstanbul'a doğru gidiyor. İstanbul'da havalimanında askerler, darbeciler var. Kule ele geçirilmiş. Asker darbenin önünde havalimanında tanklar var. Niye darbenin göbeğine gidersiniz? Niye dayanarak gidiyorsunuz? Hani çünkü mantıken şunu söyler dersin. Yani kalktınız uçakla. Sabiha Gökçen'in. Hayır bakın Ankara Havalimanı, Esenboğa Havalimanı'nda bir tane asker yok. Esenboğa Havalimanı her zamanki gibi sakin. Hiçbir şey yok. Bir tane er göndermemiş. Ya bu şaşkın darbeciler kimlerse darbe yapıyorsunuz ama başkentteki havalimanına hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi ya Cumhurbaşkanı Marmaris'ten kalksa oraya gelir. Yani en güvenli olduğu yer kendi sarayı olur değil mi? Yani en güvenli olduğu yer kendisini koruyacak ekibin olduğu Ankara'dır yani. Diyelim. Belki Akıncı üssü yeterli mi görmüşler veya Ankara'da olduğu için hani bizim nasıl düşünmemizi istediklerini bilmiyorum ama evet yani nihayetinde askeri bir havaalanından, askerlerin kullandığı bir havaalanından kalkıp havada da askeri havacıların etkin olduğu, uçakların kullanıldığı bir darbede en kullanılmayacak yollardan birisi uçuşla İstanbul'a gidip bununla da yetinmeyip bir saat da hani İstanbul'a doğru sonra hareket ediyorsunuz. Yani açıkça havadasınız ve nasıl hikmetse yani online herkes Erdoğan uçağını online görebiliyorken göremeyen tek kişiler var, darbeciler. Buna inanmamızı bekliyorlar. Devam edelim. Ya bakın havalimanı İstanbul'da uçaklar alçak uçuş yapıyor. Ankara'da alçak uçuş yapıyorlar. Ses hızını geçip gürültü yapıyorlar. Psikolojik etki vesaire. Yani ortalık fena karışık. Bu ortamda ne yapıyor Erdoğan uçağı? Tam 47 dakika Biga üzerinde tur atıyor. Uçuş izi var çünkü şeylerde, radar kayıtlarında. Ya Erdoğan'a vurulmayacağını garantini birini vermiş olması lazım. Ya şimdi insanız ya hepimiz. Yani ben korkarım şimdi böyle bir ortamda uçağa binmem. Çünkü uçak açık hedeftir. Pat diye indirirler sizi. Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan hiçbir şey yokmuş gibi 47 dakika Biga üzerinde turluyor. Sonra da Atatürk Havalimanı'na iniyor. Şimdi bunları nasıl izah edeceğiz? O arada darbeciler orada üst ele geçirilmiş. Kimin ne olduğu belli değil. Yani Genelkurmay Başkanı'ndan haber yok iddiaya göre. MİT Müsteşarı Diyanet İşleri Başkanı'nda yemek yiyor. O da karışık. Yani mesela bakın hani açmaya başlasan her başlık ayrı bir onlarca saatlik sürecek soru işareti. Yani MİT Müsteşarı da darbe istihbaratı almış yemek darbe esnasında yani Abdülkadir Selvi sağ olsun çok güzel senaryolar bize yazdı. Bu senaryoları yazarken de araya bir sürü boşluk bıraktı. Bizim cevabını bulamadığımız şeyleri de ortaya koymuş oldu. Yani düşün MİT Müsteşarı Diyanet İşleri Başkanı'nda yemek yiyor. O ara ok gibi odadan fırlıyor, senaryo yapılıyor ya. Darbe oluyor falan filan. Yani yapmayın Allah aşkına yani. Ama hani, darbeyi zaten neyse. Genelkurmay'da öğrenmişti de. Bir tane daha Marmaris'e kalırsak, yoğunlaşırsak yine Ece Hanım bahsetmişti. Marmaris'e 14 Temmuz'da gelen bir askeri yani komutanların kullanabildiği, generallerin kullanabildiği bir Hava uçaktan kuvvetlerinin bahsediliyor. uçağı. Hava kuvvetlerinin uçağı. Onu O takip uçakta edebiliriz. da o uçakta daha önce ben kişisel bir blog açmıştım darbeye dair ve o iki defa açtım. İki ayrı blog. İkisi de hemen birer hafta arayla kapatıldı. Yani hükümet darbenin soruşturulmasını istemiyor. Orada bu konuya dair bir yazı yazmıştım. Orada şu malum Fikri Işık, o dönemki Savunma Bakanı, darbeden bir gün önce Erdoğan'la görüşmeye gidiyor. Mesela bunu sakladılar. Daha sonra ortaya çıktı.
İddia da şu ki işte yaş toplantısı yapmak için gittiği yönünde. Yani şimdi bunu da ayrı bir soru işareti. Hani o kadar çok mantıksızlık var ki güya işte Gölbaşı'ndaki toplantıda Hulusi Akar'la Hakan Fidan da yaş öncesi 5 saat toplantı yaptılar ama yanlarında hiç kimse yok ve yaş toplantıları öyle yapılmaz. Yani binlerce isim konuşuyorsunuz. İkisi baş başa veriyor vesaire. Şimdi bu e, Fikri Işık'ın senaryosu da tutmuyor. Yani o gün oraya gitmiş, görüşmüşler ve geri gelmişler. Şimdi bunu aylarca sakladılar, daha sonra ortaya çıktı. Yani o da o geceye ait bilinmeyen şeylerden bir tanesi ve iddia ediyorum biz hala 15 Temmuz gecesi ve öncesi sonrasına dair bildiklerimiz herhalde yarısından azıdır. Başka ne uçuşlar ne senaryolar ortaya çıkacak. O gece kimler yurt dışına kaçtı, gitti, geldi, kimlere de saklandı. Yani Binali Yıldırım'ın hikayesi hiç tutarlı değil. Yani Başbakan Binali Yıldırım belki de o geceye ait hiçbir şeyden haberi olmayan isimlerden biri de Binali Yıldırım'dı. O gerçekten darbe olduğunu da düşünüyor. Olabilir de bilmiyorum. Yani Marmaris'i dağıtmak istemiyorum o açıdan söyleyeyim ama Marmaris'te o gün yani darbeden bir gün önce Erdoğan'la görüşmeye gelen bir askeri uçak var ve geri dönüyor. O da Abidin Ünal üzerindeki soru işaretlerini artıran işlerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla Marmaris, yani darbenin başladığı nokta, biz tabii olanlar üzerinden konuştuk. Normal şartlar altında neden şu olmadı? Mesela dediğiniz gibi bir askeri uzman şey yapsaydı, o civarda hangi üsler var, bu meseleler nereden yapılırdı? En büyük deniz üssünün yanında neden o deniz üssünden katılım olmamış? Olmamasına rağmen oradan tutuklanan olmuş mu, olmamış mı? Hani Tabii komutan hikayeler ne kadar darbe evet, yani katılmamasına rağmen, eğer yani niye katılmamış zaten? Hani eğer böyle bir şey, darbecilerden birisi de İsmail orada Bey, darbe komutansa. darbe emirleri geldiği zaman emri yırtıp emniyet müdürünü, valiyi arayıp ben hükümetin emrindeyim, biz bu darbeye katılmıyoruz diyen onlarca kolordu komutanı, alay komutanı ve general var. Yani bakın isim biliyorum. Adam darbe emri geldiğinde, o meşhur emir gönderildiğinde ben bu emri uygulamıyorum deyip emri yırtıp valiyi arayıp biz buna karşıyız, hiçbir asker sokağa çıkmayacak diyen ama ertesi sabah tutuklanan bir sürü general var. Şimdi yani bunların izahı gerekiyor. Bunları izah etmediğiniz sürece insanlar size şunu soracaklar. Bugün iktidar elindeki o olağanüstü propaganda gücüyle, siyasi baskısıyla vesaire 15 Temmuz'u insanlara dayatıyor. Ama 15 Temmuz senaryosu er ya da geç gerçekleriyle ortaya çıkacak. Bu senaryo bize dayatılan senaryo doğru bir senaryo değil. Marmaris'te iki başlık daha var. Onu da söyleyeyim. Marmaris'i resmi tamamlamış olayım. Mesela diğer bir konu. Erdoğan 29 Temmuz 2016'da A Haber'de. Şimdi diyorum ya Erdoğan uzun süredir gazetecilerle toplantı televizyon programı ya da röportaj yapmadığı için karşısındaki insanlar sadece dinliyorlar. Sorulması gereken soruları kimse sormuyor. 29 Temmuz 2016 Erdoğan yine A Haber'de kendi kanalları, aile kanalı biliyorsun. Kendi kanallarında dedi ki darbecileri şaşırtmak için o gece 3 uçak daha hazırlamıştık. Şimdi hiçbir gazeteci bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı bir saniye. Ne 3 uçak. şaşırtması. Yani ne diyorsunuz siz? Hani 3 uçak nasıl hazırlandı? Çünkü uçak dediğiniz şey hani yan taraftan Starbucks'a bir kahve sipariş etmiyorsunuz. Yani uçak dediğiniz bir operasyon. Bu operasyonun bir sürü hazırlığı var. Hani biraz da benim havacılık merakım vardır. Yani bir uçak operasyonu nasıldır bilirim biraz. Şimdi devam edeyim. Benzer bir açıklamayı Berat Albayrak da yaptı. Yani imkan olsa Berat Albayrak'a televizyon programı yapsak, soru cevap yapsak eminim o darbe o anda çöker yani. Çünkü Berat Albayrak'ın her söylediği röportajda ayrı bir açığı var. Berat Albayrak da diyor ki biz o gece böyle şaşırtma uçaklar yapmıştık falan. Şimdi açalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı filosu şöyle. Şu meşhur kıtalar arası uçabilen büyük uçağı var. Sonra bir tane de işte Tunus liderinin uçağını almışlardı. Onun da son birkaç saatini yapmıştı Erdoğan ama birkaç gün önce uçağı sattılar. O büyük Airbus 340 uçağını. Onun dışında 4 tane de küçük uçak var. Bunların bir tanesi rahmetli Özal'dan kalma. Çok eski. Bayağı problemli bir uçaktı. Onun dışında Gulfstream 550 aldılar. Bu kıtalar arası uçabilen en yüksek teknolojiye sahip olan uçak, Ata uçağı. Yani en yüksek teknolojinin kullanıldığı Ata uçağı şu anki. Çok yani o serinin en iyi modeli Gulfstream 550. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu uçakları var. Şimdi bu uçaklar normalde Ankara'da bekliyor. Bu uçakların operasyonu şu şekilde. Pilotları bir havuz çünkü bu devletin kullandığı uçakların havuzları var. Pilotlar var, kabin ekipleri var. Bunlar herhangi bir Türk Hava Yolları'ndan gelen insanlar değil. Bu işe görevlendirilmiş. Bütün background check'i, güvenlik şeyi yapılmış. Ben yıllarca uçtum bu insanlarla ve hepsini tanıyorum. Yani hemen hemen hepsini tanıyorum. Tabii ki hepsini değil ama
hostesleri, pilotları bildiğimiz insanlar yani. Şimdi bu insanlar 15 Temmuz gününü düşünelim. Senaryo neydi? Erdoğan 21.30 civarında eniştesi arayıp öğrenmişti değil mi? Bize söylenen senaryo buydu. Hani buna da inanmamızı bekliyorlar. Yani darbe oluyor ve darbeyi köprüde askeri gören eniştesi Ziya Ögen arayıp Erdoğan'a bilgi veriyor. Varsayalım bu senaryo doğru. Erdoğan 21.30'da darbeyi öğrendiğini varsayalım. Ve o anda dediler ki biz bu darbecileri yanıltmak için hemen uçakları hazırlayalım. 4 ayrı havalimanında yerleştirelim. Şimdi kendi ifadesi o. 3 ayrı havalimanında daha uçaklarımız hazırdı diyor. 1. Dalaman, 2. Çıldır, 3. Bodrum, 4. İzmir. Baktım ben uçaklara çünkü nerelere konmuş diye. Erdoğan İzmir, Dalaman, Bodrum ve Çıldır. 4 tane ayrı uçak. Şimdi bu uçakların Ankara'da bulunduğunu, pilotlarının, hosteslerinin, teknik ekibinin, yakıt ikmalinin, uçuş hazırlığının, uçuşunun, hedef havalimanına varışının, hedef havalimanında tekrar yakıt ikmali ve hazır hale gelişinin toplamda bir optimum süresi var. Yani bunun bütün havacılık uzmanları bilir ki bu şekilde bir planlama ortalama 4-5 saattir. Yani siz o anda hadi şu anda hadi geldi talimat ve pilotları toplayın, uçuş ekibi toplansın dediğiniz anda bu insanlar havalimanında yatmıyor çünkü sonuçta. Evlerinden kalkacaklar. Esenboğa Havalimanı'na gidecekler. Esenboğa Havalimanı şehrin merkezinde değil. O günkü karmaşada trafik allak bullak, uçaklar havada vesaire. Ulaşabildiniz mi? Çünkü bir de şöyle bir gerçek var. O gece hiç kimseye ulaşamıyor bize anlatılan senaryoya göre. Cumhurbaşkanı'na ulaşılmıyor vesaire. Herkes herkese ulaşıyor da devlet kademeleri arasında Evet. Bir bir senaryoya göre blok hiç var. kimse ulaşmıyor. Evet. Ama şeye göre yine damata göre ulaşılmış aslında. Ulaşıldığını varsayalım. Evet. Pilotlar toplandı, ekip toplandı, uçaklara yakıt ikmali yapıldı. Çünkü uçaklar yakıt dolu beklemiyor. Uçaklara yakıt ikmali yapıldı, uçuş planlaması yapıldı. Sonuçta hadi ben kalktım gidiyorum diyemezsiniz. Bir uçuş planlaması gerekiyor. Hedef havalimanlarını belirlediniz, oraya vardınız, hazır hale geldiniz. Uzmanları diyor ki bu ortalama 7 saattir. Hadi olağanüstü şartları ele aldınız, çok hızlı yaptınız, 5 saatte yaptığınızı varsayalım. Sonuçta 1 saatte uçuş mesafesi var Ankara'dan bu şehirlere. Şimdi bunları topladığınız zaman bu şunu gösteriyor. Eğer 24 sıralarında bu uçaklar hazır hale gelmişse Erdoğan bu darbe hazırlıklarını en geç öğleden sonra öğrenmiştir. Çünkü bu hazırlıklara yani 24'te uçaklar hazır hale gelmiş ve Dalaman'da hazırsa sizin bu uçakları hazır hale getirip yola çıkmanız için bu öğleden sonra sizin bu hazırlığa başlamanız gerekir. Şimdi bunlar neden önemli? Bakın. Son bir maddeyi daha ekleyeyim sonra genel bir yorum yapayım. Bir de burada şöyle bir şey var. Hani dinleyici açısından ya tabii ki canım yani nöbetçi görevli vardır filan. Yani Cumhurbaşkanı bir kişi uçtuğu zaman bir ekiple uçuyor ama 4 uçak, 4 ekip hepsi birden hazırlanması filan 4 ayrı ekip hani her halükarda mutlaka bütün görevlilerin hatta belki o kadar personel de yoktur yani hani bir şekilde bunun yapılması hazırlanması lazım. Erdoğan tatilde. Tatildeyken bütün ekibi tatil yapar. Yani hani bunlar hiç bilmediğimiz şeyler değil. Hani Erdoğan tatildeyken 4 tane uçağı 4 ayrı havalimanında hazırlamak için bir anormallik gerekir. Yani böyle bir şey olması gerekir. Şimdi bir diğer nokta son soru işaretini ekleyeyim. Yani başka şeyler var da uzatmam adına gireyim. Şimdi Erdoğan'a kaldığı otelin tam 15 dakika mesafesi. 15 dakika. Türkiye'nin en büyük deniz üssü var. Aksaz Deniz Üssü. Üst komutanı Tuğamiral Namık Alper 16 Temmuz sabahı tutuklandı darbeci diye. Şimdi bakın Erdoğan'a yönelik bir suikast girişimi yapacaksınız. Ya Türkiye'nin en büyük deniz üssünün hemen 15 dakika yanındasınız. 2 tane Tugay var orada. 4.000 asker var. Savaş gemileri var, uçak savarlar var. Ve orada envai çeşit silah var. Bütün bunlar var. Hiçbirini kullanmıyorsunuz. İddianıza göre Tuğamiral Namık Alper de darbeci. Ama İstanbul'dan gelen, nereye gittiğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen bir grup askerle bu işi yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunun neresine? Evet yani yoldan çevirdiğiniz taksiciye adres soruyorsunuz ve diyorsunuz ki bunlar darbeci. İşte bugün de görüyorum işte bütün şeyler şunu söylüyor. İşte bakın bütün darbeciler müebbetle yargılanıyor. Ya bakın o mahkemelerde öyle hukuk katliamları yaşanıyor ki Oda TV'ciler bile isyan ediyor. Yani ben çok Oda TV'de okuyorum bunları takip ediyorum. İşte ya da Ergenekon dava sürecinde yargılanmış ve bugün dışarıda olan yazan çizen insanlar var. Diyorlar ki yani e, tamam biz de yargılandık ama böyle hukuk katliamları olmadı. Yani onların döneminde işkence yoktu. Onların döneminde hukuk katliamları yoktu. Şu askerlere yapılan işkencelerin haddi hesabı yok. İnsanlar
Mesela deniyor ki ifadelerini değiştiriyorlar. Havuza göre bunların hepsi bir strateji. Hayır değil kardeşim. Hepsinin görüntülerini bizzat Anadolu Ajansı yayınladı. Deniyor ki işte yani sadece dayak değil öyle işkenceler var ki şimdi o yaverin görüntülerini hatırlarsınız, o Erdoğan'ın yaveri olan askerin görüntülerini. Yani ben o kadar dayağı yesem herhalde Roma'yı da ben yaktım derim yani. Bırakın başka bir şey söylemeyi. Zaten Çünkü bir adam rivayete öldü diye göre bırakılmış. öldü diye bırakılmış, evet. Evet, adam öldü diye bırakıyorlar, sonra bakıyorlar ölmemiş. Şimdi Ve adamın bu kadar işkence gelmesi. ve çok ilginç. Ben onu bir video blogda işlemiştim. İfade metninde ben bunları el yazımla yazdım diyor. Adamın eli Ee, kırık. evet yani her tarafı kırık yani. Sadece eli de askıda zaten. Şimdi burada bir son, siz kapattınız ama ben bir şeyle daha kapatayım. Bütün bu sürecin kahramanları, yani işte Erdoğan'ı mesela otelden havaalanına getiren Evet. helikopter pilotu, oradan İstanbul'a getiren uçak pilotu ve daha birçok kişi, Koruyan korumaları, polisler, koruyan polisler, yani hepsi de şu an polisler tutuklu. FETÖ'cü diye tutuk. FETÖ'cü diye tutuklu. Evet, bu Yani da şimdi ilginç bir nokta. Yani ekleyecek çok madde var İsmail Bey. Şimdi demeye çalıştığım, başından beri anlatmaya çalıştığım şey şu. İktidar bize bir senaryo dayatıyor. Önümüze bir yemek koyuyor. Diyor ki bu yemeği yiyeceksiniz. şimdi Ama bu yemek bozuk ve bu evet, yemek kokuyor. evet. Yani şimdi bakın, hani biz İlla, Türkiye'de illa iktidarda değil, onu da söyleyeyim. Yani tabii ki iktidar, biri bize bir şey dayatıyor da evet, çünkü şimdi, tamam, bu Erdoğan'ın işine geliyor belki bu narratif filan. Belki onun narratifidir. Yani onun hikayeleridir ama bir kez ben şeyde de gördüm. Yabancı basına konuşurken bir kağıt aldı eline. Şimdi saat de yanlış olmasın dedi. Yine bir saat verdi. O da mesela bu da darbeyi öğrendiği yanlış. saatle, o da daha önceki Yani saatlerle uyuşmadı. Hani bir karttan insan darbenin okuduğu zaman, saatini 4 saat farklı veremez. 4 farklı saat verdi. evet. Böyle bir E, şeyin saatini 4 kere yanlış veremezsiniz. Biz çok teşekkür ediyorum. Bir şeyin kapağını açmış olduk. Marmaris üzerinden başladık. Çünkü gerçekten hepimizi çok ilgilendiren, hepimizin hayatını değiştiren bir mesele. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşların hayatını çok derinden etkileyen bir mesele bu. E, bunun bütün sorularını konuşmakta en azından fayda var. Her ne kadar bundan sonra Türkiye'de yayına kapanma ihtimalimiz olsa bile, öyle bir şey attınız içime, ama yine de biz konuşalım, şey yapalım. Nihayetinde gerçek suçlular bulunsun, cezaları verilsin devimde diyoruz. Umarım yine devam edeceğiz bu konuşmalara. Son Hı olarak hı. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Şimdi burada yani Marmaris'te bu deyip kapatalım mı? hani Marmaris'i ana hatlarıyla bu. Yani dediğim gibi başka detaylar verilebilir, başka konular açılabilir ama şunu vurgulamak lazım. Bakın, bu darbe meselesi bir faile meçhul olarak kalmamalı. Yani Erdoğan'ın senaryosu doğru değil, eksik, ortada bir kumpas var. Gerçek senaryo ne tam olarak bilmiyoruz. Bu senaryonun içerisinde hangi aktörler nasıl yer aldılar emin değiliz. Bize dayatılan senaryoda çok büyük boşluklar var. Adil Öksüz kimdir, nedir, ne değildir hala çözebilmiş değiliz. Mehmet Şanver gibi bir adam, Hava Kuvvetleri'nin 2 numaralı ismi, diyor ki darbecilerin bir kısmı hala aktif görevde. Şimdi bu sorular havada bırakılacak sorular değil. Şimdi bu darbe olayıyla ilgili bakın, o darbeci insanlar diye, darbeci diye linç edilen, işkence gören, mahkemelerde eziyet gören insanların bir kısmının öyle ifadeleri var ki oturur ağlarsınız. Yani bunun için, yani bu insanların nasıl mağdur edildiğini, düğünden çağrıldığını, hayatında ne olduğu hakkında hiç bilgisi yok, göreve çağrılıyor, geliyor darbeci diye tutuklanmış, öyle ağır işkenceler görmüş insanlar ki, mesela ben bir kısım avukatlar tanıyorum, bu insanların cemaate sempatiyle bakmak gibi bir durumu yok, nefret ederler. Ama adam isyan ediyor. Diyor ki ya bize karşımızda diyor bir trajedi var. Yani insanlar dışkıların içerisinde günlerce işkence görmüş. Her yeri kırılmış. Bu insanların tek yaptığı şey amirlerini çağırıp göreve çağırması, öyle buraya gelmişler. Gerçek darbeci kimse bulunsun, yargılansın, cezasını versin. Ama olmayan ya da bize dayatıldığı şekilde olmayan bir darbe senaryosu üzerinden masum insanlara, sivillere, gazetecilere, akademisyenlere, sivil toplum hareketlerine yapılan bu zulmün önüne geçmek gerekiyor ve biz gazeteciler, bu bizim misyonumuz. Gerçeği ortaya çıkarmak. Hedefe ulaşabiliriz, ulaşamayız. İnsanlara ne kadar ulaşırız bilmiyoruz ama biz doğruları araştırmaya ve insanların önüne koymaya mecburuz. Teşekkür ediyorum Sayın Adem Bey. Yani bugün bu kaygılarla bu Marmaris üzerine konuşmuş olduk. Umarım ilerleyen zamanlarda diğer konuları da tek tek Evet, ele alma imkanı olur. imkan Gerçekten buldukça yapalım. gerçekten ilk yayın olduğu için hani birçok meselenin de hani neler konuşulabilir diye ilk tohumunu atmış olduk ama
Bunların hepsini tek tek açarız, tek tek geniş geniş konuşuruz. Ben de çok merak ediyorum. Sizden öğrenmiş olurum böylece. İzleyicilerimiz de sizden öğrenmiş olur. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.